Merhaba arkadaşlar. Milletleşme olgusunu oluşturan gelişmelerin uzun evrimsel süreçte ilgisini bu videoda devam edeceğim. Hatırlayacağınız gibi bir önceki videoda da değişik hayvan topluluklarının bir arada olma ya da sürü oluşturma ya da tek başına yaşama ya da ara biçimler olarak değişik biçimlere neden yöneldiklerine ilişkin farklı örneklerden bahsetmiştim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan doğrudan doğruya insan gruplarına ve insan gruplarının gelinen noktada en büyüklerinden biri olan milletleşme olgusunun evrimsel temellerine daha yakından bakalım. İnsanlar yaklaşık olarak 7-8 milyon yıl önce en yakın kuzenimiz olan şempanzelerden ayrılarak ayrı bir yol tutturarak bugünkü konumumuza kadar geldik. Biliyorsunuz insanın hayvanlardan ayırt eden en önemli özelliğin insanın geliştirmiş olduğu benzersiz toplumsallaşma olduğundan de bahsetmiştim. Kuşkusuz insana yakın bazı primat türlerinde de belli toplumsallaşma eğilimleri var, fakat hiçbirisindeki toplumsallaşmanın düzeyi, çapı ve istikrarı insandaki kadar olmadı. Bunun nedeninin de insanın evrimleşmesinin başından itibaren dünyanın her köşesinde yaşayabilecek bir tür olmasına, kendisinin yetiştiği, içinde büyümesi gereken, içinde var olması gereken belli bir habitat ya da bir niş olmadan dünyanın her yerinde yaşamaya yazgılı ya da bu yönde evrimleşmiş bir tür olması insanın en önemli özelliğini oluşturuyor. Yani topluluğu olmadığı sürece her insan bir hiçtir. Tek başına yaşayan hayvanları düşünelim. Bu hayvanların kendilerinden başka hiç kimseye ihtiyaçları yoktur. Yani her şeyini kendi başına hallederler. Oysa ki tek başına kalmış bir insanın doğada böylesi bir ciddi rakiplerle karşılaştığında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Yani elleri, pençesi, çenesi, gücü, kuvveti bir aslanla, örneğin bir Sibirya kaplanıyla baş etmesi bir insanın mümkün değildir. Fakat 10 tane insan bir Sibirya kaplanını bile rahatlıkla öldürebilir. İnsanların devasa mamutları, büyük yırtıcıları, gergedanları, kısacası her tür hayvanı avlayabildiklerini biliyoruz. İnsana bu özelliği sağlayan ise insanın toplumsallaşma sürecinde gelişmiş olmasıydı. Bu toplumsallaşma ile birlikte alet yapabilmesi, becerisiyle geliştirmiş olduğu aletlerle birlikte hayvanlara hükmedebildiğini biliyoruz. Tehdit edici boynuzlarıyla mandalar bir araya geldiklerinde 3-5 tanesi aslanları püskürtebiliyorlar. Ama bunlar kalıcı ve sürekli bir istikrarlı bir biçimde sürdürülemiyor. İnsanlara bu konuda ayrıcalıklı kılan ise insanların geliştirmiş oldukları aletlerle birlikte bunu düzenli ve hep birlikte yapabiliyor olmaları. İşte burada insan toplumsallığının benzersizliğinden söz etmemiz gerekiyor. Şimdi geçen videoda kısaca Dunbar sayısından söz etmiştim. Şimdi Dunbar sayısının bize bildirdiğine göre insanlar milyonlarca yıl boyunca esas olarak, yani ortalama 100, 120, 150 kişilik gruplar halinde yaşayarak göçebe bir yaşam tarzı sürdüler. Yani bu yaklaşık 14-15 bin yıl önce esas olarak da Orta Doğu'da ya da verimli hilal bölgesinde geliştiğini bildiğimiz Neolitik devrim sürecine kadar milyonlarca yıl insan toplulukları bu biçimde yaşadılar. Uzun bir süre boyunca insanlık esas olarak yaklaşık en fazla 120-150 kişilik gruplar halinde gezerek yaşamalarını sürdüler. Şimdi bu durumda insanların birbirleriyle, yani değişik insan gruplarının birbirleriyle ilişkileri tamamen bugün doğada gözlemlediğimiz bir takım toplu yaşayan hayvan gruplarının birbirleriyle ilişkilerinden hiç de farklı değildi. Yani örneğin şempanzeleri düşünün. Şempanzeler üzerine çok ayrıntılı primatologların çalışmaları var. Burada biliyoruz ki şempanzeler erkeklerden oluşan belli devriye grupları kendilerine ait belli bölgelerde sürekli devreye gezerler. Bu sınırlar içerisine girmeye çalışan başka
şempanzelere karşı acımasızca davranabilirler. Yani bu acımasızlık onları kovmanın yanı sıra gerektiğinde onlara şiddet uygulama ve hatta öldürmeye kadar gider. Şimdi bu açıdan baktığımızda milyonlarca yıl boyunca insan toplulukları da aynı bu biçimde davrandılar. Yani bu insan toplulukları kendi topluluklarının dışındaki her tür canlıya karşı müthiş bir savunma refleksi geliştirdiler. Yani bu savundukları çevrelerinde yüz yüze geldikleri ya da karşılaştıkları topluluklar örneğin tamamen ağaçlarda yaşayan maymunlar olabilir, kendileri gibi iki ayak üzerinde yürüyen ama farklı yolda evrimleşmiş başka canlı türleri olabilir ya da kendi türlerine çok yakın insan türleri de olabilir. Fakat hiç önemli değil. Bu uzun süreç içerisinde insan gruplarının diğer toplumlarla, diğer dışlarındaki gruplarla ilişkileri klasik bir yapıya büründü. Bu klasik yapı içerisinde insan topluluklarında belli içgüdüler, belli davranış kalıpları, belli refleksler ve belli alışkanlıklar oluştu. Bu alışkanlıkların en yaygınlarından bazılarını biz daha sonra milletleşme olgusunun temelinde bulunan olgular olduklarını görüyoruz. Neydi bunlar örneğin? Bunlardan en önemlilerinden birisi bir kere xenofobi dediğimiz yani yabancı düşmanlığı. Yani kendi grubunun dışındakilerini sürekli olarak bir tehdit olarak algılama ve onlara karşı sürekli bir tetikte bulunma durumu var. Yani kendi grubunun dışındaki grupları tehdit edici ve yıkıcı bir unsur olarak görmek ilk insanların yani insanın ilk atalarının milyonlarca yıllık süreçte gelişen değişik türlere ayrılsa da eski insan türlerinin hepsinde görülen yaygın bir durumdu. Şimdi bu öylesine yaygın ve yerleşmiş bir içgüdüsel ve otomatik tepkiydi ki bu tepki yani tarihsel dönem dediğimiz yani 14-15 bin yıl önce başlayan Neolitik devrimden sonra gelişen ve ilk somut belgelerinin 4-5 bin yıl önce yazının bulunmasıyla birlikte izleyebildiğimiz toplulukların geçmişine baktığımızda bu topluluklarda da gördüğümüz yabancı düşmanlığı olgusu bütün insan topluluklarında görülen evrensel bir olgu. Şimdi kültürel evrimin ve insan bilincinin gelişmesine bağlı olarak bugün çok daha geniş bir cepheden olaya bakıyor olsak da farklı topluluklar bugün milletler biçiminde bölünmüş olduklarında en akıl dışı, en mantıksız dürtülerle bile olsa bu xenofobinin etkilerini birbirlerine gösteriyorlar. Yani bunun en somut kanıtlarından birisi yaşadığımız savaş ortamı. Yaşadığımız savaş ortamında İsrail'in uyguladığı acımasız, soykırımcı, faşizan yöntemleri bir düşünün. Yani İsraillerin Gazze'de yaptıklarını düşünün. Gazze'de yaptıklarının ötesinde yeni İran Savaşı'nda daha savaşın ilk gününde yüzlerce kız çocuğunu öldürdükleri okulu düşünün. Bütün bu inanılmaz vahşeti yapmalarına rağmen İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamalarında hala İsraillerin çok büyük bir kısmının bu savaşta kendilerini ve kendi yönetimlerini olumladıklarını ve desteklediklerini görüyoruz. Yani bugün gelinen noktada bu insanların böylesine bir gözü dönmüşlükle bu vahşeti ve katliamı savunmaları birçoğumuza inanılmaz geliyor. Fakat bunu yapıyorlar. Ve bunu yaparken de kuşkusuz bu İsraillerin dayandıkları en temel içgüdü bu xenofobik korku. Çünkü bu xenofobik korku duygusu insanların iliğine, kemiğine, genlerine, içgüdülerine işlemiş durumda. Ve siz milliyetçi bir propagandayla, milliyetçi ırkçı bir propagandayla bu duyguyu sürekli olarak işler ve körüklerseniz bugün İsrail'de karşımıza çıkan tablo
başka ülkelerde, başka biçimlerde de karşımıza kolaylıkla çıkabilir. Demek ki yani insanların milliyetçilik ve ırkçılık yaparken başvurdukları bu xenofobik düşüncelerin temeli bizim genlerimizde, içgüdülerimizde, reflekslerimizde işlenmiş bir halde bulunuyor. Ve bu xenofobik duygu ve içgüdüleri sürekli bir sistemli eğitim çalışmasıyla kaşıyarak güçlendirmeye çalıştığınızda bu insanlar bu xenofobik yani yabancı düşmanlığıyla birlikte en akıl dışı katliamları bile mazur gösterebilir bir hale gelebiliyorlar. Burada dikkatimizi çekmemiz gereken birinci özellik bu. İkincisi, insanlar benzersiz bir toplumsallık geliştirdikleri için her insan içinde bulunduğu toplulukla birlikte kendini özdeşleştirme, kendi toplumunu yüceltme, onun beğenilerini, alışkanlıklarını, yaşam tarzını normal ve olması gereken en iyi, en uygun olarak kabul etme yönünde bir eğilim vardır. Biz buna etnosentrizm yani etnik merkezcilik diyoruz. Şimdi etnik merkezci olmayan hiçbir toplum yoktur. Yani tarihin geçmiş dönemlerine gittiğimizde antropolojik olarak dünyanın en gelişmemiş kendi başına yaşayan yalıtık bir biçimdeki yerli ve otantik halkların yaptıklarına baktığımızda aynı durumu görüyoruz. Herkes kendi bulunduğu koşullarda, kendi alıştığı, kendi çevresiyle kurduğu ilişkilerde tercih ettiklerinin en doğru ve gerekli olan ve insan türü için en uygun olanlar olduğunu düşünme eğiliminde. Bunu kılık kıyafetten, giyinme biçimlerinden, yeme tarzlarına, yaşam tarzına, oyunlara ve değişik alanlara taşıdığımızda her topluluk içerisinde büyüyen her birey kendi toplumunda öğrendiği ve yaşadıklarının normal ve olağan olduğunu düşünür ve dolayısıyla diğer topluluklarda ki ona aykırı olan uygulamaları yadırgatıcı, saçma, gülünç hatta iğrenç bulabilir. Bu da aslında milletlerin oluşmasında, milli kültürün gelişmesinde önemli çıkış noktalarından birisini oluşturuyor. Üçüncü bir özellik, her topluluk, her insan topluluğu kendi bulunduğu ortamda kendi toplumunu yüceltirken aynı zamanda bu pekiştirmeyi sağlamak için sürekli olarak başvurduğu bir karşıtlık vardır. Biz ve onlar karşıtlığı. Şimdi bütün olumlu değerleri bizim özelliklerine, bizi oluşturan kendi toplumumuzun özelliklerine yakıştırırken karşımızdaki olanların bizim dışında olduklarını ve bizi tehdit ettiklerini, için potansiyel bir tehlike olan bu kişilerin her an bizi yok etmek için harekete geçebilecekleri yönünde bir kuşkuya kapılırız ve bu biz ve onlar diyalektiği aynı zamanda bizim kendi toplumumuza olan bağlılığımızı ve onu yüceltme duygularımızı pekiştirici bir rol oynar. Ve dolayısıyla bu biz ve onlar karşıtlığının kurulması aynı zamanda topluluğun kendi iç bütünlüğünü ve kararlılığını sürdürmesi için çok önemli bir kaldıraç noktası görevi izler. Ve dolayısıyla biz ve onlar karşıtlığı da aslında ileride inceleyeceğimiz milliyetçilik ya da millet olgusunun ortaya çıkmasında önemli çıkış noktalarından birisini oluşturuyor. İnsanın uzun evrimsel süreçte geliştirmiş olduğu bir takım içgüdü, davranışlar ve reflekslerin aslında insanların toplu yaşamaya olan bağlılıklarını ve toplu yaşamla birlikte kendi gruplarıyla kendilerini özdeşleştirme eğilimlerinin çok güçlü olduğundan söz etmiştim. Bu aslında diyelim günümüzün geçmiş primat atalarım, geçmiş hominin atalarımızda görülmedik bir biçimde çok büyük toplumsal birlikler halinde yaşıyor olmamıza rağmen yani çok geniş bir coğrafyada hiç kendilerini görmediğimiz, hiçbir şekilde ilişkimizin bulunmadığı insanlarla bile çok büyük bir birlik oluşturarak yani bir millet
millet oluşturma ve millet olmanın duygusuyla birlikte hareket etmemize rağmen bizlerde hala içinde bulunduğumuz yapılarda, topluluklarda, şehirlerde, köylerde küçük toplumsal gruplar oluşturma ve bu grupların bir parçası olarak kendimizi konumlandırma yönünde müthiş bir eğilimimiz vardır. Yani özellikle bugün kapitalizm koşullarında milyonlarca emekçi günlük tayınlarının peşinde sabah akşam çalışarak çok elde edebildikleri sınırlı gelirlerle ucu ucuna yaşamaya çalışırken aslında bu dağıtılmış olan geçmişin etnik bütünlüğünü temsil eden grup kimliğini değişik biçimlerde ikame etmeye çalışıyorlar. Nasıl ikame etmeye çalışıyorlar? Bunun değişik biçimlerini her adım başı görebiliyoruz. Yani örneğin diyelim Facebook gibi, X gibi, Instagram gibi değişik iletişim mecralarındaki bu kadar patlamanın ve insanların buralara bu kadar büyük bir hevesle yönelmelerinin ve buradaki gruplaşmalara katılmalarının temel nedeni aslında bu toplu kimlik ihtiyacından başka bir şey değildir. Bunu başka nerede görebiliyoruz? Örneğin futbol ya da işte değişik spor takımlarını tutkulu bir biçimde bağlanma olayında da bunu görüyoruz. Eğitimli, belli bir gelir seviyesine ulaşmış, kendi yetenekleriyle kendisiyle barışık belli insanlar örneğin diyelim futbol tutkunlarına ya da futbola giden futbol taraftarlarının fanatikliğine falan hep dudak bükerek ve alaycı bir küçümsemeyle yaklaşırlar. Çünkü onlara göre örneğin diyelim işte bir kulübün sahibi olan çok zengin insanlar, hatta artık günümüzde öyle oluyor diyelim, yabancı ülkeler, şirketler örneğin futbol kulüplerini satın alıyorlar. Bu kulüplere de oynayan oyuncuların aslında kulüplerle doğru düzgün hiçbir ilişkisi yok. Milyonlarca lirayı çok kısa dönemlerde kazanıyorlar ve her sene, her işte 3-5 senede bir sözleşme yenileyince başka bir yere geçebiliyorlar. Onların bir kulübe aidiyetleri ya da kulübe bağlılıkları falan sadece parayla falan sınırlı. Ama buna rağmen bu kulüplerin taraftarları soyut bir kulüp taraftarlığı ülküsü etrafında olağanüstü fedakarlıklara girişebiliyorlar. Deplasmanlara gidiyorlar. Yaz kış takımlarının peşinden hiç ayrılmıyorlar. Gerektiğinde bu konuda aileleriyle çatışıyorlar. Sevgilileriyle, eşleriyle kavga ediyorlar ama bu tutkudan, bu sahip oldukları kulübün taraftarları olma kimliğinden bir türlü vazgeçmiyorlar. Böylesine tutkuyla, yani ailesiyle, eşiyle, dostuyla, en yakınlarıyla bile çatışmayı göze alarak bundan vazgeçmemeleri aslında bu kişilerin toplu kimlik, aidiyet kurma ihtiyaçlarının bir sınırı olarak görülmesi gerekiyor. Yani sonuç olarak belli noktalarda baktığımızda uzun evrimsel süreçte insan topluluklarının benzersiz bir güçte toplumsal birimler geliştirmeleri, bu toplumsal birimlerin kalıcı, sürekli kendini yenileyebilir özellikte bulunması insan topluluklarında içgüdüsel olarak belli duyguların, belli davranış örüntülerinin, belli tepkilerin yerleşmesine ve zaman içerisinde bunların belli süreçlerden geçerek, hatta bir kısmının belli adaptasyonların, grup seçilimi mekanizmaları vasıtasıyla insanların DNA'larına işlenmiş olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla bugün bile değişik insan topluluklarının birbirleriyle ilişkilerine baktığınızda bu insan topluluklarındaki yabancı düşmanlığının evrensel bir olgu olduğunu, yabancı düşmanlığına bağlı olarak biz ve onlar biçiminde bir ikili karşıtlık mekanizmasının oluştuğunu ve bu ikili karşıtlık mekanizmasına göre sürekli olarak bu biz ve onlar ayrımı temelinde bir kışkırtmanın ve içe kapanmanın, karşı tarafa yönelik hasmane tutumlar beslemenin kalıcı hale geldiğini görüyoruz. Bunun doğal bir sonucu olarak
etnosentrizm yani etnik merkezcilik dediğimiz bir kültürel ve duygusal tepkilerin oluşması ile birlikte insanlar sürekli olarak kendi toplumlarına sevdalı, kendi toplumlarını benzersiz, en uygun, insan olan ve insana en yakın durum olarak algılıyorlar ve böyle gördükleri için de sürekli olarak kendilerini daha büyük bir toplu kimliğin bir parçası olarak hissettiklerinde daha rahat ve daha huzurlu hissediyorlar. Şimdi toplulukların kendilerini bu biçimde bakmaları birbirleriyle ilişkilerinde de aynı özellikleri sergilemelerine neden oluyor. Geçmişten bu yana sayısız topluluğun çevrelerindeki topluluklarla ilişkilerine baktığımızda kendisine verdikleri adlarla başkalarına verdikleri adların sadece bunları bile karşılaştırsak biraz önce anlattığım bu duyguların ne anlama geldiğini çok kolay bir biçimde bilebiliriz. Örneğin diyelim Yunanlılar ilişkiye geçtikleri başka halkların dillerini anlamadıklarında onlara barbar diyorlardı. Barbar aslında barbar, vır vır, dırdır yani ne dedikleri belli olmayan abuk subuk konuşan kişi demektir. Ve dolayısıyla barbar kelimesinin kökeni aslında buradan geliyor. Ama aynı durum başka topluluklar için de vardı. Örneğin diyelim Slavlar ilişki kurdukları Almanlarla, Cermenlerle onların dillerini anlamadıkları için onlara Nemets diyorlardı. Nemets. Nemets dilsiz demekti. Ki bu kelime örneğin Osmanlıların diline de geçmişti. Osmanlılar örneğin Avusturyalılardan ve Cermenlerden, Almanlardan falan Nemçeliler, Nemçeliler diye söz ederlerdi. Benzer bir biçimde eski Türkler de örneğin kendilerinden yabancı başka dil konuşanlara Sumnum diyorlardı. Buna benzer bir biçimde Araplar ilk ilişki kurduklarında dillerini bilmedikleri Farslılara yani İranlara, Perslilere Acem diyorlardı. Acem biliyorsunuz Cem, Arapça topluluk demektir. Acemse topluluk dışı, toplumdan olmayan anlamına geliyor. Yani bu biçimde birçok ülke çevresinde bulunanlara hep aynı biçimlerde söz etmişlerdir. Buna karşılık her toplum kendisine daha değişik şeyler, örneğin Deutschland Almanya için söylenir, kardeşler ülkesi demektir. Aynı şekilde Galler halkı da kendilerine Kuyumru derler, o da kardeşler ülkesi demektir. Oysa ki İngilizler Galler'e yani Keltlere esas olarak Wales der. Wales de yabancılar demek yani düşmanlar gibi bir anlamı var. Değişik toplulukların kendilerine verdikleri isimlerle başkalarının onlara taktıkları isimler birbirini tutmaz. Bunlar birbirinden ayrıdır. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Yani millet olgusunun ve milletleşmenin gelişmesinde bu evrimsel düzeyde gelişmiş olarak temel içgüdüler, duygular ve refleksler büyük rol oynamıştır. Yani her insan toplumunda yabancıya, kendisinin dışında olanlara yönelik kuşku, derin bir kuşku ve güvensizlik, kendi toplumunda olanı yüceltme, ona hayran olma, onu yüceltme ve onun değerlerini, onun alışkanlıklarını, onun biçimini, giyimini, kuşamını, yediğini normal ve olağan görme, diğerlerinde küçümseme, alay etme, hatta onlardan tiksinme, nefret etme duyguları ve buna paralel olarak da her toplumun kendisiyle ilgili olanları yüceltirken düşmanlarına atfettikleri ve onlarda gördükleri olandan uzak durma ve onlara tepki duyma özellikleri vardır. Dolayısıyla insanın benzersiz toplumsallığına bağlı olarak geliştirmiş olduğu bu zıt duyguların milletlerin kendi içlerine yönelik olumlu olanları benimserken olumsuz olanları dışarıya bir tepki, nefret ve hatta düşmanlık olarak yansıtmaları milliyetçiliğin gelişmesinde ham madde görevi görmüştür. Dolayısıyla her türden milliyetçiliğin altını kazıdığınızda bu dediğimiz olumsuz duyguların ve olumlu duyguların izlerini kolaylıkla tespit edebiliyoruz.
Bu da milletleşme olgusunun bütün dünya çapında böyle hızlı ve yaygın biçimde gelişmesinin ve tutunmasının en önemli nedenlerinden bazılarının uzun evrimsel süreçte geliştirilmiş olan belli duygular, tepkiler ve davranışlara dayandığını tartışmaya yer açmayacak bir biçimde ortaya koyuyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinleyen, eleştiren, yorum yapan, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.